Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap sunumuyla huzurlarınızdayım. Bugün size kanalımızda gayet aşina olduğumuz Bayçul Han'ın son kitabı olan Tefekkür Yaşamı ya da Eylemsizlik Üzerine isimli kitabını takdim etmeye gayret edeceğim. Ketebe Yayınları'ndan çıkıyor. Bu Ketebe Yayınları'ndan çıkan herhalde 5-6. kitabı oldu. Bayçul'un hem külliyatı, bütün kitapları olarak bir sekme oynatma listesinde var. Hem de en azından bu 4. ya da 5. kitap sunumu olacak. Hepsine açıkçası bakmanızı, okumanızı, dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. 199 liraya almışım arkadaşlar. Ki daha yeni çıktı, bu 200 lira falan. Neyse. Günümüzde kaliteli ve verimli yaşam ne yazık ki sadece fazla performans ve fazla tüketim anlamına geliyor maalesef. İnsanların durmadan ürettiği ve aynı hızla tükettiği mekanik bir yaşam biçiminin propagandası yapılıyor. Hayatı yalnızca iş ve performans açısından değerlendiren, bu yaklaşımı eleştiren Bayçul Han ise tefekkür yaşamında iyi bir yaşamı temsil edenin tam da hiçbir şey üretmeyen eylemsizlik olduğunu unuttuğumuz gerçeğini bizlere hatırlatıyor. Ona göre insanı insan yapan esas şey onun eylemsizliğidir. Sadece uyaran ve tepki, ihtiyaç ve tatmin, sorun ve çözüm, amaç ve eylem temelli bir yaşamı çıplak hayvan yaşamına benzeten Çulhan, hayatta kalma kaygısının ve salt yaşama zorluğunun bittiği noktada gerçek insan yaşamının başladığını öne sürüyor. Eylemsizliğin kendi mantığı, kendi dili, kendi zamansallığı, kendi mimarisi, kendi görkemi, hatta kendi büyüsü olduğunu savunan Çulhan, toplumumuzdaki mevcut krizin çok farklı bir yaşam tarzını gerektirdiğini göstererek durdurak bilmeyen faaliyetlerimize bir son vermemizi ve tam da duraklama anlarında gerçekleşen bu sihre hayatlarımızda yer açmamızı istiyor. Bayçul Han bu kez hareketsiz kalma sanatına bir övgü niteliğinde tefekkür yaşamı ile ketebe okurlarıyla buluşuyor. Gayet de güzeldi arkadaşlar. Kitapta yazdığı gibi. Hocanın birçok kitabı birbirini tamamlayan şekilde oluyor. O sebepten diğer kitaplarına da bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bayçul Han, Güney Koreli yazar ve kültür kuramcısı Bayçul Han 1959'da Seul'de doğdu. 1980'de Almanya'ya yerleştikten sonra Freiburg ve Münih'te felsefe, Alman edebiyatı ve Katolik teolojisi okudu. İlerleyen dönemlerde etik, fenomenoloji, kültür kuramı, estetik, din, medya kuramı, popüler kültür, kültürler arası felsefe, iktidar, neoliberalizm, kapitalizm gibi konulara yönelerek bunlar üzerine teoriler geliştirdi. 2012 yılından bu yana Berlin Sanat Üniversitesi'nde felsefe ve kültürel çalışmalar alanında dersler vermektedir. Neoliberalizme yönelik eleştirilerinin yer aldığı yayınları birçok dile çevrilmiştir. Özellikle son yıllarda yazdığı kitaplarla ve röportajlarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Bayçul Han, günümüzün en çok okunan kültür teorisyenleri arasındadır. Barış Tut da çevirmiş, gayet de güzel çevirmiş bence. Eylemsizliğin görünümleri, Zungazi üzerine bir kenar notu, eylemden varlığa, varlığın mutlak yokluğu, eylemin patosu, geleceğin toplumu. Birinci bölümümüz, eylemsizliğin görünümleri. Pasif direnişin felsefesini açıkla diye not düşmüşüm. Giderek mekaniğin aptallığına göre taş nasıl yuvarlanırsa öyle yuvarlanan aktif insanlara benziyoruz. Hayatı yalnızca iş ve performans açısından aldığımız için eylemsizliği mümkün olduğunca çabuk giderilmesi gereken bir eksiklik olarak görüyoruz. İnsan varlığı tamamen etkinlik tarafından emilir. Bu da onu sömürülebilir hale getirir. Eylemsizliğin kendi mantığı, kendi dili, kendi zamansallığı, kendi mimarisi, kendi görkemi, hatta kendi büyüsü vardır. Eylemsizlik insan varoluşunun bir görkemidir. Günümüzde boş bir etkinlik biçimine dönüşmüştür. Sabretmek teslimiyet değil direnmektir diye not düşmüşüm arkadaşlar. Bu pasif direnişindeki mevzuya bir açıklama getireyim arkadaşlar. Hani pasif direnişi özellikle eylemsizlik üzerinden algılayanlar ve genelde eylem üzerinden zihin dünyasını inşa eden insanlar eylemsizliği çok anlamıyorlar ya da pasif direnişi anlamıyorlar. Halbuki sen bir şeye rıza göstermedikten sonra herhangi bir eyleme geçmesen bile zihnen
ve söz olarak, hani herhangi bir eylem yok. Sadece sözünle ve zihninle o eylemi reddettiğin sürece o eylem geçerli olamaz arkadaşlar. Pasif direnişin özünde de o vardır. Hani örnek veriyorum, düşman sana bütün silahlarıyla saldırırken sen herhangi bir şiddete başvurmadan kendini savunarak sabrediyorsun. Tabi bu demek değildir ki onun mermilerinin önüne kendini at. Böyle aptal bir şeyden bahsetmiyorum. Gayet bütün olanakları değerlendiriyorsun ama asla şiddete başvurmuyorsun. Bu hal bir kabulleniş değildir. Bir direnişin başka bir veçesidir arkadaşlar. Buna da pasif direniş derler. Ve genelde pasif direnişi herhalde Gandhi'ydi. Açıklarken şey diye açıklıyor. Hani bir şeyi kabul etmediğin sürece, düşmanın silahına başvurmadığın sürece sen o savaşı asla kaybedemezsin. Çünkü savaşı, herhangi bir mücadeleyi kazanabilmek için ilk önce iki tarafın bu yarışı, bu mücadeleyi mücadele olarak tanımlaması ve benzer düzlemlerde hareket etmesi gerekir. Yani karşındaki sana savaş açtıysa, şiddete başvurduysa senin de şiddette karşılık vermen gerekir ki bu mücadele başlamış olsun. Bakın, netice demiyorum. Kazanan kazanılmayan demiyorum. Başlamış olsun. Bir şeyin aynı düzlemde olmadıktan sonra başlaması mümkün değildir. Pasif direnişçiler de şunu diyor. Onların silahına başvurmadan, herhangi bir şekilde onların yöntemlerine başvurmadığımız sürece biz otomatikman bu savaşı kabul etmiyoruz diyor. Bu karşılaşmayı kabul etmiyoruz diyor. Karşılaşmanın kabulü olmadığı bir yerde karşılaşma olmuyor, mücadele olmuyor, savaş olmuyor ve bunların olmadığı yerlerde de herhangi bir başarı, netice ya da zafer diye bir şey olmuyor. O düzlem önemli. Ve direnişsizlik, pasif eylem o yüzden dolayı çok zihinsel, fikirsel ve insani bir şeydir. Aslında faaliyetten daha insanidir. Yani bu söylediklerimi zihninizde not ederseniz arkadaşlar devamında daha açıklayıcı olacaktır. Artık yaşamın yoğunluğu ile tefekkürü birleştiren, hatta yaşamın yoğunluğu taşkınlığa yükseldiğinde bile onları birleştirmeye devam edebilen o kutsal, şenlikli sükuneti bilmiyoruz. Kutsal, şenlikli sükunet. Buradaki şenlik, zihinde dönen bütün o karmaşa, oradan oraya atlama duygusu düşünsel mesele ama dışarıdan bakınca çok sakin ve sükun içindesin. Onu diyor. Boş zaman hem hayatın yoğunluğundan hem de tefekkürden yoksundur. Boş zaman. Aslında böyle bir şey gibi geliyor değil mi arkadaşlar? Paradoks gibi geliyor. Aslında öyle değil. Hoca o yüzden tırnak içine alıyor. Boş zaman hem hayatın yoğunluğundan hem tefekkürden yoksundur. Çünkü boş zaman aslında çalışma saatine dahil bir zaman dilimidir. Dediğim gibi kanaldaki diğer Bayçulan kitaplarını muhakkak izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada izah etmiştim başka bir kitabında. Boş zaman dediğin şey çalışma zamanına verilen aralardır ve dolayısıyla tıpkı Atilla İlhan'ın ayrılık sevdaya dahildir dediği gibi boş zaman da çalışma saatine dahildir. O yüzden dolayı boş zaman şey değildir. Tefekkür zamanı, düşünme zamanı değildir. Çünkü tefekkür etme zamanı sırf tefekküre ayrılmış aktif bir zaman dilimidir. Boş zamanda yapacağım bir şey değildir. Onu diyor. Günümüzde yoğun yaşam öncelikle daha fazla performans ya da daha fazla tüketim anlamına gelmektedir. Doğru. Eylemsizlik bizi insan yapan şeydir. Kesinlikle doğru. Yaşam, çünkü buradaki eylemsizlik arkadaşlar şey değil, böyle ense yapmak değil. O ense yapmak dediğimiz şeyi siz işte eylemsizliği öyle algılarsanız boş zamanla karıştırıyorsunuzdur. Boş zaman çalışma zamanının arası olduğu için insanlar salar, çalışmaz. Çalışmama üzerine bir şeyler yapar. Tefekküre ayrılmış zamansa doğrudan düşünsel bir faaliyete ayrılmış zamandır ve çok zoğun bir zamandır. Ve bunu tabiatta yapan tek canlı insandır. Çünkü tabiat dürtüleriyle hareket eden canlılardan müteşekkildir. Canlı cansız varlıklardan. Cansız varlıklar fiziğe uygun hareket eder. Canlı varlıklar fıtratına uygun hareket eder. Ve hepsi uygun hareketleri kadar yaşarlar. Hani asla bir aslan oturup da düşünmez. O aslan karnı acıkmadığı için yatıyordur. Kalktığında da ava gider yer. Dürtüleriyle hareket eder. Sadece insan eylemsizlik dediğimiz içinde tefekkürü barındıran zihni meşguliyeti ön plana çıkaran faaliyetleri yapar. Bu yüzden dolayı önemlidir. Şu şeyi hala düzeltemedim. Bu yüzden dolayı diyorum ya. Bu yüzden önemlidir. Evet. Yaşam görkemini yalnızca eylemsizlikten alır. Bir varlık olarak eylemsizliği kaybedersek sadece çalışması gereken bir makineye benzeriz. Gerçek yaşam hayatta kalma kaygısının, salt yaşamanın zorluğunun sona erdiği anda başlar. İnsan çabasının nihai amacı eylemsizliktir. Kültürün özü süslemedir. İşlevselliğin ve yararlılığın dışında yer alır. Kendini her türlü amaç ve kullanımdan bağımsız kılan süs ile yaşam, hayatta kalmaktan daha fazlası olduğunda
ısrar eder. Şabat günü tüm etkinlikler askıya alınmalıdır. Hiçbir iş yapılamaz. Eylemsizlik ve ekonominin ortadan kaldırılması Şabat bayramı için enzeldir. Yahudilerin kutsal günü arkadaşlar. Öte yandan kapitalizm şenliği bile bir metaya dönüştürür. Şenlik etkinliklere ve gösterilere dönüşür. Bunlar tefekkür dolu sükunetten yoksundur. Kesinlikle. Yani günümüzde şenliklerin hepsi dikkat ediyseniz bir pazarlama aracına dönüşmüştür. Ve hiçbir eylemsizlik durumu yoktur. Hani örnek veriyorum, özel bir günde bir insanı, bir dönemi, bir tarihi anarken normalde tefekkür etmen, onun üzerine düşünmen gerekir. Ama sen şenlik düzenleyerek aslında o özel gün bahanesiyle o özel günün simülasyonu içerisinde kapitalizmi yaşatırsın, ticareti yaşatırsın. Şenliklerin olmadığı bir çağ, topluluğun olmadığı bir çağdır. Bugün her yerde topluluktan bahsediliyor ama bu metalaştırılmış bir topluluk biçimi. Bir biz yaratmıyor. Serbest tüketim insanları izole eder ve yalnızlaştırır. Tüketiciler yalnızlaşıyor, dijital iletişim de topluluksuz iletişim olduğunu kanıtlıyor. İletişim imkanlarının olması iletişimde olduğumuz anlamına gelmiyor. Ya da bugün bu kadar çok toplumsal sorunumuzun, toplumun birbirine çok fazla özellikle ekonomik yönden entegre olması bizi kültürel manada, sosyal manada bir topluluk haline getirmiyor. Örnek veriyorum. Herhangi bir şekilde bir kabile toplumunda bundan binlerce yıl önce avcı bir toplumda mesela gerçekten onlar küçük bir toplumdu, komündü. Çünkü gerçekten ortak hem iktisadi hem kültürel paydaları vardı. Aynı şeyi avlıyorlardı, aynı avdan yemek yiyorlardı. Aslında büyük bir aile hali vardı. Bugünse herkes herkesle muhakkak daha fazla iş bölümüne, iş birliğine sahip. Çünkü artık işler çok mikro olarak atomize oldu. Hani bundan 1002 yıl önce hani kasap, fırıncı, ayakkabıcı falan gibi çok böyle detay şeyler yoktu. Ama şu anda her şeyin bir uzmanı var ve sen o işi yapmak için o uzmana muhtaçsın. Ve ekonomik sistem de bunun üzerinden dönüyor. Aslında çok fazla iş bölümü var ve toplum aslında bir tarafıyla çok entegre gibi görünüyor. Ama gerçek bir toplum yaratmıyor. Haliyle bu metalaşma durumu bir biz yaratmıyor ve tüketen insanlar gitgide izole oluyor. Boş zamanı değerlendirme aktiviteleri reklamı. Kapitalizm zamanın kendisini bir metaya dönüştürüyor. Sonuç olarak tüm şenliğini yitiriyor. Debord zamanın ticarileşmesi hakkında şu yorumu yapar. Zamanın gerçekliğinin yerini zamanın reklamı almıştır. Çok iyi. Eylemsizlik seremonisi şu anlama gelir. Yaparız ama hiçbir şey için. Bu hiçlik bu amaçtan ve kullanımdan yoksundur. Eylemsizliğin özüdür. Mutluluğun temel formülüdür. Evet arkadaşlar, buraya ne yazmışım? Bağımsızlık, amaçsız hareket kabiliyeti demişim. Bir kahve molası. Ay ne oluyor be? Kahve yaptım. Ay bak anam. Teşekkür ederim. Görüyorsunuz kanalın yönetmeni diye aslında tam da Bayçulu Han. Tabii. Biz bir aileyiz. Sen bu kanalın yönetmelisin, yöneticisin. Çok diyerek önemlisin. sömürülen. Tabii böyle sömürüyoruz işte. Kapitalist sistem bu. Onu anlatıyorum. Sen videoları editliyorsun, kapak yapıyorsun da dinlemiyor musun hiç? Kanalın yönetmeni diye böyle güzel bir başlık, bir titr veriyorum. Ama kahveden tut da her türlü şeyi şey yapıyor. Ay yerim seni hanımım benim. Afiyet olsun. Bak ne anlatıyorum. Seversin. Severim. Evet bakalım. Ben zaten paylaşmadan en az 2 defa dinliyorum. Evet. Çok ağır bir metin, biraz uzun olacak gibi ama olacak sanki. Hadi hayırlısı. Hadi kolay gelsin. Teşekkür. Siz de kahvelerinizi tazeleyin. Teşekkür ederiz. Kahve geldi arkadaşlar. Oh. Bağımsızlık, amaçsız hareket kabiliyeti diye not düşmüşüm. Şenlik, emeğin bağlı olduğu amaç ve faydadan tamamen özgürleştiği ölçüde emeğe karşıdır. Çevredekilerden özgürleşmek insan varoluşuna şenlik ve görkem katar. Örneğin çevre etkisinden, amaçlı yürüyüşten kurtulan yürüyüş dansa dönüşür. Dans, bedenin pratik görevlerinden kurtulması, saf eylemsizlik içinde jestlerin sergilenmesi değilse nedir?
Giorgio Agamben'in bir kitabına atıf vermiş. Belki buna biz denk gelmişizdir arkadaşlar. Çünkü Agamben'in hem külliyatı videosu kanalda var hem de kitap incelemeleri var. Bakmanızı tavsiye ederim. Çevre etkisinden kurtulan eller de kavramaz, oynarlar ya da kendilerini hiçbir şeye işaret etmeyen saf jestlere dönüşür. Burada çok güzel anlatmış hani bağımsızlık, amaçsız hareket kabiliyeti diye. Normalde biz hareketlerimiz bir amaç doğrultusundadır ama sırf estetik ve mutluluk adına içinden geldiğin gibi hareket edince amaçsız bir hareket gibi görünebilir ama dans dediğin şey aslında amaçsız hareket çok güzel tanımlıyor. Ateşin getirdiği hayallenme demişim. Ateş genellikle eylem ve eylemin Prometheusçu patosuyla ilişkilendirilir. Buna karşın Baeklehart'ın ateş psikanalizi onu tefekkür boyutunu ortaya koyar. İnsanın çocukken bile ateşin karşısında istemeden benimsediği duruş, onun tefekküre yönelik kadim eğilimini gösterir. Ya gerçekten bu kaldı mı bu duygu acaba ya? Ya ben hem kampçılıktan, dağcılıktan hem de çocukluğumda çok fazla tarla tapan bu işlerle ilgilendiğim için gece ateş yakmasını ya da buna benzer şeyleri çok yaptım. Yani o ateşi izleme meselesinde, o ateşi izlerken zihnine dolan o düşünceler, tefekkürler. Hani bu duyguyu yaşamayan genç arkadaşlarım, burada bir ara olsun. Muhakkak o ateşi seyretme olayını yapın. Hiçbir şey yapmayın, hiçbir şey düşünmeyin. Yani benim bu söyledim diye nasıl bir illüzyon varmış gibi demeyin. Sadece güzel bir kamp şey yapın. Güvenli bir şekilde, uygun bir şekilde ateş yakın. Çok büyük olmadan yeter. Ona bir bakın. Sadece bakın, bunu yapın. O zaten bir yere gidecekse gider. Gerçekten çok enteresan bir şeydi o duygular. Hocanın da atıf yaptığı bu bence. Hani günümüzde var mı bilmiyorum. Tokken alınan lezzet diye not düşmüşüm. Agamben'in okumasına göre ritüelin amacı belirli bir yiyecek alım biçimini hayvanların açlıklarını gidermek için yaptıkları gibi doymak, ki bu tanım gereği doyumsuzdur, kovmak ve böylece ancak öküz açlığı kovulduktan sonraya başlayabilecek farklı, insani ve şenlikli bir yeme biçimi için alan yaratmaktır. Agamben'in gene bir kitabına atıf var. Ziyafet salt yaşam ihtiyacından arındırılmıştır. Ziyafet dediğin şey yaşamak için yemek değil, tatmak için yemektir. Yemeğin tadını çıkarmaktır. Zaten bu yavaş yaşam, hani fast food karşısında slow food diye bir akım vardı bir zamanlar. Tabii büyük kapitalist sistem, yani fast food üzerine kapitalist sistem kurarsan ona yaygınlaşmasına izin vermediler ama öyle bir şey de vardı. Gerçekten tokken alınan lezzet gerçek lezzettir. Hani size eğer bir restoranı beğenip beğenmediğiniz sorulursa ya da siz bir yeri değerlendirecekseniz muhakkak çok açken gittiğiniz yere puan vermeyin arkadaşlar. Hafif normal toksunuz, hani aç değil gibisiniz ama vakit gelmiş yemek yiyeceksiniz. Hani normal bir açlık seviyesindeyken değerlendirin yediğiniz yemeği, restoranı. Öbür türlü çok yanılıyorsunuz. Çünkü ona tanık oldum yani. Onu anlamıyor da insanlar ama hani çok açken bir yere gitmiş bir arkadaş, orada bir şey yemiş. Bayıla bayıla anlatıyor. Yani seni götürüyor ısrarla, o kadar beğeniyor. Sen de o kadar bir numarası yokmuş deyince ya sen ne anlarsın falan diye bozuluyor ya. Aslında şeyi itiraf edemiyor. Büyük ihtimal aynı oranda tok yediğinde o arkadaş da o ilk açken yediği kadar lezzeti almıyor ve beğenmiyor ama onu kendine itiraf edemiyor. Onu gözlerinde görüyorsun. O yüzden çok şey yapmayın. Hani açken bir yerleri değerlendirmeyin. Ritüel oruç duyuları canlandırarak yaşamı yeniler. Hayatta canlılığını, görkemini geri verir. Bununla birlikte sağlığın emirleri altında oruç kendini hayatta kalmanın hizmetine sunar. Sonuç olarak tefekkür ve şenlik boyutunu kaybeder. Daha iyi işleyebilmesi için çıplak yaşamı optimize etmek zorundadır. Oruç bile artık bir hayatta kalma biçimini alır. Bu haliyle eylemsizlik ruhani bir oruçtur. Ne güzel bağlamış, görüyorsunuz değil mi? Eylemsizliği oruç tutmadaki o ne derler, uzlet haline, arınmışlık haline benzetiyor. Çok çok güzel bir adam ya. Hani gerçekten Bayçulhan'ın o hem doğulu hem batılı tefekkür düzlemine bayılıyorum ben. O zihin yapısı çok hoşuma gidiyor. Yani adam orucu tamam Katolik orucundan dolayı biliyor ama büyük ihtimal Güney Kore'den geldiği için o Asya kültürüne de aşina. Almanya'da yaşıyor, büyük ihtimal çok büyük göç alan bir yer. Hani Müslüman toplum da çok var Almanya'da. Orada onu görüyor. Katolik teolojisi okuyor falan. Yani abinin zihni gerçekten o doğuyla batıyı zihninde, hani bir de şey gibi değil arkadaşlar. Bak ben o karşılaştırmaya da yeri gelmişken söyleyeyim. İşte doğunun mistisizmiyle batının realitesi, batının bilimi, öyle bir şey yok arkadaşlar. Yeri gelir batının mistisizmi olur, doğunun bilimi olur o.
Hani öyle kalıpların tamamına da uymak her zaman şey gibi gelmiyor bana. Doğudan her zaman mistik gelir, batı her zaman gerçekçidir gibi bir zihin dünyası da doğru değil. Bazen de gerçekten batının mistisizmi olur, metafiziği olur. Doğunun da gerçekten pratik yetenekleri olur, bilimi olur. Ve sen oradan bir senteze varırsın. Bayçulhan'da o ikisi de var gibi geliyor. Yani bunu da aşmış bir şekilde var gibi geliyor ve çok hoşuma gidiyor benim. Kolay kolay yoksa bir oruç yani tefekkürle oruç haline benzetmek yani gerçekten bir ilahiyatçının yapabileceği bir şey. Uykuda gözlerimin dış dünyadaki şeylere kapandığı daha yüksek hakikat saati başlar. Uyku bu kiminmiş arkadaşlar? Marcel Proust'un bir alıntısıymış. Uyku bir hakikat aracıdır. Gerçeği yalnızca eylemsizlik içinde görürüz. Uyku sadece bir görüntüden ibaret olan dış dünyadaki şeylerin ardındaki gerçek iç dünyayı ortaya çıkarır. Neydi o şiirdi? Zübde-i Adem'sin sen diye. İnsanların en kıymetlisi olan Adem'in özüsün sen diye çevirebileceğimiz bir divan beyti vardı. Ezberimden çıkmış arkadaşlar. Ya da Yunus Emre gibi. Dışarıya değil içeriye bakmak meselesi. Harekete geçmeye kararlı arayan eller hakikatin anahtarını bulamaz. Aksine anahtar uyuklayan ellere düşer. Hem uyku hem de can sıkıntısı eylemsizlik halleridir. Uyku fiziksel rahatlamanın, can sıkıntısı ise zihinsel rahatlamanın zirvesidir. Empati dinlemek diye not düşmüşüm. Empatik anlamda deneyim, emeğin ve başarının sonucunu değildir. Etkinlik yoluyla üretilemez. Aksine özel bir pasiflik ve eylemsizlik biçimini varsayar. Bir şeyle, bir insanla, bir tanrıyla deneyim yaşamak, onun başımıza gelmesi, bize çarpması, üzerimize gelmesi, bizi alt üst etmesi ve dönüştürmesi anlamına gelir. Deneyim, ya bu arada kimmiş bu? Martin Heidegger'in bir alıntısı arkadaşlar. Deneyim, yetenek ve alımlamaya dayanır. Aracı ise dinlemektir. Ancak mevcut enformasyon ve iletişim gürültüsü dinleyenler toplumuna son vermektedir. Kimse dinlemiyor. Herkes kendini üretiyor. Gerçekten bu da çok önemli. Hani burada bazı izahlar geliyor dilimin ucuna ama zaten alıntılar yoğun ve yeri geldiğinde çok konuşuyorum diye diğer videolarda yaptığım açıklamaları yapmıyorum. O yüzden ısrarla diyorum ki lütfen Bayçulhan'ın oynatma listesine bir bakın arkadaşlar. Çünkü burada hoca bir bütünün parçalarını izah ediyor ve her kitabında başka bir yönüne dokunuyor. Burada da aynı yerler kesişen yerler var. Temas noktaları oralara girmiyorum. Eylemsizlik zaman alıcıdır. Uzun bir süre, yoğun, düşünceli bir duraklama gerektirir. Her şeyin çok kısa vadeli, çok soluklu ve dar görüşlü hale geldiği bir acelecilik çağında nadir bulunurlar. Bir şeyin yavaş yavaş olgunlaşmasını bekleyecek sabrımız yok. Eylemler tepkilere indirgeniyor. Deneyimler yaşanmışlıklara indirgeniyor. Duygular heyecanlara ya da duygulanımlara indirgeniyor. Beklemek ancak artık hedeflenecek belirli bir şey kalmadığında başlar. Belirli bir şey beklediğimizde daha az bekleriz ve kendimizi bilinç dışı oluşa kapatırız. Beklemek tefekkür eden eylemsiz kişinin zihniyetidir. Ona hiçbir etkinliğin, hiçbir eylemin erişemediği tamamen farklı bir gerçeklik ifşa edilir. Bilgi yaşamı tam olarak tasvir edemez. Doğru. Tam olarak bilinen yaşam ölüdür. Çünkü statiktir, durmuştur. Artık andır. Yani şöyle arkadaşlar her saniye bilgi güncellenir. Hem insan zihninde hem çevrede tabiatta. Her an bilgi yenidir. Yeniden oluşur. Ne zaman ki ölüm gerçekleşir o ölen canlı için kişi için bu her şey için olabilir. Yani ölüm için ölümü idrak eden şey için süje için o an artık durmuştur ve sadece anın bilgisi vardır. O anın bilgisi vardır. Ve o an eğer bilinebiliyorsa tamamen ölmüş demektir. Yani bunu anlatmaya çalışıyor diğer kitaplarında da bildiğim için. Yaşam şeffaf değildir. Yaşamı canlandıran tam da bir eylemsizlik biçimi olarak bilmemedir. Nietzsche yeni aydınlanma bağlamındaki bir aforizmasında cehaleti yaşamın çekirdeğine yükseltir. İnsanın ve hayvanın içinde yaşadığı cehaleti fark etmeniz yeterli değildir. Cehalet ve öğrenme iradesine de sahip olmanız gerekir. Bu tür bir cehalet olmadan yaşamın kendisinin olanaksız olacağını, bunun sadece yaşayanların hayatta kalabileceği ve gelişebileceği bir koşul olduğunu anlamanız gerekir. Etrafınızda büyük, sağlam bir cehalet çanı durmalıdır. Nietzsche'nin arkadaşlar bir kitabına atıf bu. Bilgiye yönelik kararlı irade yaşamın
en içteki ve en derin yönlerini ıskalar. Canlılığı felce uğratır. Zarafet ve güzelliğin bilinçli çabanın dışında bir yeri vardır. Organik dünyada yansıma koyulaşıp zayıfladıkça zarafetin daha parlak ve baskın bir şekilde ortaya çıktığını görürüz. Burada tabiatta kendiliğinden oluşan hareket her daim hayranlık uyandırır demişim. Burada da yanlış hatırlamıyorsam Henry Bergson'un Gülme diye bir kitabı vardı arkadaşlar. Orada komiğin ve gülmenin özünü anlatırken sabit hareketteki ani değişiklikler gülmeye sebep olur diyordu ve bir örneği hiç unutmuyorum. Yani biz düşene niye güleriz ya da hiç olur olmadık bir yerde bir gayri tabii bir davranış niye bize komik gelir? Çünkü akış içinde olmaması gereken bir hareket olmuştur diye bir örnek hatırlıyorum. Bir bölüm hatırlıyorum. Oradan da herhalde onu yazdım. Tabiatın kendiliğinden oluşan hareket daima bir ahenktir ve daima hayranlık uyandırır. Burada hayranlığın zıttını gülme olarak, komik olarak alırsanız sanki daha oturur gibi. Ben öyle oturtmuştum zihnimde. Burada da onu anlatmaya çalışıyorum. Organik olan, tabii olan, hani manzara da öyledir. Güneş aslında güneşin doğması çok fiziki bir olaydır. Tabiat olayıdır değil mi? Ya da o güneşin kutuplarda yarattığı ya da insanın çok güzel bir manzara diyerek atfettiği mana. Galiba kanalda yayınlandı mı bilmiyorum ama Giorgio Agamben'in bir kitabını sundum ben. Bu kanalda yeni son çıkan kitabı orada da bundan bahsediyor. Yani manzara dediğin şey mesela fiziki, coğrafi bir olayken oraya insanın unsuru girince insani olarak güzel oluyor. Hayranlık uyandırıcı oluyor. Ama insani olarak da burada hayranlandırıcı olarak uyandıran ne olmuş oluyor? Tabiatın doğal akışı. Ne zaman ki tabiatın akışı aşırı bozulur orada sıkıntı çıkar gibi. İrade çoğu zaman bize olup bitene karşı körleştirir. Olup biteni hem iradeden hem de bilinçten önce gelen varlığı aydınlatarak bizi ileri görüşlü yapan şey tam da kararsızlık ve istemsizliktir. Gerçekten eylemsiz kişi kendini göstermez. Adını bırakır ve hiç kimse olur. Anonim. Kendini isimsiz ve niyetsiz biçimde olup bitene teslim eder. Roland Barthes hayal edilmiş tembelliği bir haikuda, Japon şiir sanatı arkadaşlar, haikuda bulur. Hiçbir şey yapmadan huzur içinde oturmak. Bahar gelir ve çimenler kendiliğinden büyür. Bak, bahar gelir ve çimenler kendiliğinden büyür. Özneyi oluşturan etkinlikler ve eylemlerdir. Etkin olmayan bir özne bir çelişki olurdu. Bir çelişki olurdu. Özne ve eylem karşılıklı olarak birbirine bağlıdır. Eylemsizliğin, Barthes burada buna tembellik diyor, öznesizleştirici, bireysizleştirici, hatta silahsızlandırıcı bir etkisi vardır. Cümlenin bir diğer öznesi olan çimenler de haiku'nun genel havası olarak eylemsizliği vurgular. Çimen kendi kendine büyür. Eylemsizlik tutkusu, Barthes'in düşüncesini sürdürebiliriz, zihinsel bir anlam uyuşmazlığı ile sonuçlanır. Özne kendini terk eder. Olana teslim olur. Akışa teslim olur yani. Yazarın çakma kitabını oku diye not düşmüşüm buraya. Tefekkür ustası taklitçi bir yetenekle karakterize edilir. Kendini onlara benzeterek şeylerin içine girer. Evet, burayı çok uzun arkadaşlar. Kanalda incelemesi yok ama külliyat videosu var Bayçulhan'ın videosunda. Burada çakma diye bir kitabı var Bayçulhan'ın. Orada uzun uzun anlatıyor. Çok da güzel anlatıyor. Gerçekten hani özellikle hani Çin'i biz hep böyle ekonomik bir unsur olarak şöyle ekonomiyi ele geçirdi, böyle Amerika'ya kafa tuttu falan, çok sığ bakıyoruz arkadaşlar Çin olayına. Onu çok ciddi söylüyorum. Çok çok sığ bakıyoruz Çin durumuna. Hani bir gün gerçekten olayın farkında olan bilim adamları şimdiden böyle bize bir şeyler sezdirmek için yazıyor, okutuyor falan ama muhakkak bakmanızı tavsiye ediyorum o kitaba. Eylemsizlik kendiliğe karşı değildir. Aksine etkinlik eylemsizlikten beslenir. Benjamin eylemsizliği yeninin ebesi konumuna yükseltir. Yani yeninin doğurtucusu. Neyi beklediğimizi bilmediğimiz zaman sıkılırız. Bildiğimiz ya da bildiğimizi sandığımız şey neredeyse her zaman sığlığımızın ya da yönsüzlüğümüzün ifadesinden başka bir şey değildir. Can sıkıntısı büyük eylemlerin eşiğidir. Walter Benjamin'in bir alıntısı arkadaşlar. Hareket öncesi konsantre olan sporcular. Çok güzel demişim. Can sıkıntısı büyük eylemlerin eşiğidir dediği hani son böyle maçtan ya da müsabakadan önce gelen o boş vermişlik hali olur. Ya da böyle tam böyle patlamaya hazır bir bomba olan bir dövüşçü çok sakin durur. O işte çok tehlikeli bir andır.
gerçekten bir şey ortaya koymanın arifesi. Can sıkıntısı bilinçsizce oluşun dışını oluşturur. O olmadan hiçbir şey olmaz. Yeni olanın çekirdeğini oluşturan şey eyleme geçme kararlılığı değil, bilinçsizce oluştur. Ve bu bilinçsizce oluş arkadaşlar can sıkıntısı kabuğu içinde oluşuyor. İnsan statik, hani bugünlerde çok meşhur bir şey vardır. Hani ben ona karşıyım biraz da o yüzden söyleyeceğim. Hani konfor alanınızı terk edin, konfor alanınızı terk edin diye böyle bir dillere pelesenk olmuş bir cümle var. Her şeyi yaptığımız gibi kapitalizm bunu da ticarileştirdi. İşte bunu da hani konfor alanınızı terk edin, dağa çıkın ve dağa çıkmak için şu kamp setini alın gibi. Ya da konfor alanınızı terk edin. Yani ne bileyim işte o işe gitmek zorunda değilsin. Ne yapacaksın? Esnek çalışacaksın. Sömürü düzenine daha fazla eleman gibi. Ya da konfor alanınızı terk edin. Aile de neymiş? Aileye, eşe, çocuklara sadakat de neymiş? Onları bırakın. Ne oldu? Evi ayırdın. 2 ev, 2 tarz, 2 fazla, 2 kat kira, 2 fazla, 2 kat gider falan. Değil mi? Yeni ilişkiler kurun. Sürekli tüketin. Her insanla, çünkü konfor alanı statik bir düzlemdir arkadaşlar. Hani insan ilişkilerinden örnek vereyim. Örnek veriyorum, sen date dönemlerinizi hatırlayın bekar arkadaşlar. Her bir insanı tanımak için yaptığın ekonomik bir şeyden bahsediyorum. Ben duygusal tarafına yaklaşmayacağım olayın. Ekonomik olarak biriyle tanışmak için sürekli bir date, sürekli bir dışarı çıkma durumu vardır değil mi? Yemeğe gidersin, kafeye gidersin. Bunu iki taraf birbirinin sömürü olarak söylemiyorum. Yani sosyalleşmek için mecbur şehirde yaşıyorsan bir ortama gidiyorsun ve o mekanlar genelde paralı mekanlar oluyor değil mi? Haliyle iki kişinin date'ler dönemi, evli olmadığı dönem, özgür olduğu dönem, konfor alanını terk edip bir şeye bağlanmadığı dönem, yani olaya bağlıyorum. Dikkat ederseniz ekonomik olarak kapitalist sisteme fayda yapıyor. Ama sen konfor alanında kalırsan, ne kadar konfor alanında kalırsan o kadar tüketimini azaltıyorsun. O kadar ekonomik olarak nasıl diyeyim, sistemin istemediği bir insan tipine dönüyorsun falan. Şimdi buradaki can sıkıntısı bilinçsizce oluşun dışını oluşturur dedik ya, yeni bir şey öğretir. Buradaki şey aslında buradan yola çıkarak insanlara pazarlanan, ticarileştirilen bir şey. Onu kastediyorum. Yani buradan çıkıp da konfor alanını terk etmek çok da iyi anlaşılmıyor bugün. Konfor alanını terk etmek bilinçli yapılan bir şey değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Doğru, gerçekten büyük düşünürler, büyük fikirler böyle bir konfor alanından çıkınca gerçekten böyle bir can sıkıntısı hissede birikirsin o can sıkıntısında ve o can sıkıntısından patlayarak konfor alanını terk edersin ve gerçekten bir şey üretirsen o dönemde üretirsin. Buna ben de katılıyorum. Ama altını kalın harflerle çiziyorum. Bu konfor alanını bilinçli bir terk edişte olmaz. Demin de anlattığı gibi hani doğal akışa teslim olmak diye bir şey vardır ya. Sen kendine zaman ayıracaksın, doğal akışa teslim olacaksın. Doğal akış içinde bir can sıkıntısı gelecek ve bu can sıkıntısından sen patlayarak çıkacaksın. Hoca burada doğal bir akış sürecini anlatıyor. Bilmem anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Eylemsizliğin diyalektiği bunu bir eşiğe, henüz orada olmayan bir şeyi üretmemizi sağlayan bir belirsizlik alanına dönüştürür. Bu eşik olmadan aynı şey kendini tekrar eder. Sıradan, konfor alanının içi yani. Nietzsche de şöyle yazar. Yaratıcı insanlar aktif insanlardan oldukça farklı yaşarlar. Amaçsız, kuralsız etkinliğin yerleşmesi için zamana, deneylere, yeni yollara ihtiyaç duyarlar. Yararlı, aktif insanlar gibi sadece bilinen yolları takip etmekten çok el yordamıyla ilerlerler. Doğru. Yayımla ya da öl diye not düşmüşüm. Günümüzün zorluğu artık fikirlerimizi özgürce ifade edemememiz değil. Söyleyecek bir şey bulabileceğimiz yalnızlık ve sessiz alanları yaratmaktır. Baskıcı güçler artık fikirlerimizi ifade etmemizi engellemiyor. Aksine bizi bunu yapmaya zorluyorlar bile. Bir kez olsun bir şey söylemek zorunda olmamak ve sessiz kalabilmek ne büyük bir özgürlüktür. Çünkü ancak o zaman giderek daha nadir görülen bir şey yaratma fırsatına sahip oluruz. Gerçekten söylemeye değerli bir şey. Yani buna deli yüz demiş arkadaşlar. 95'te demiş ve çok güzel demiş ya. Hani Twitter olmadan önce dedi bunu adam ama gerçekten yani. Örnek veriyorum, sen daha hayatının duygusal, hassas bir dönemindesin. Daha rahat bir dönemindesin ve önüne bir hashtag açıldı ve o hashtag senin duygularına dokundu. Sen de hassasiyetini gösterdin ve bir paylaşım yaptın değil mi? Hemen sana, hele bir de önemli biriysen, direkt linç ederler. Sen şuna yorum yaptın da buna niye yapmadın? Şunu yaptın da bunu yaptın. Sen tarafkirsin falan diye. Ya tamam, adam taraftar olabilir. Bunu art niyetli insanlara bir kenara koyuyorum ama gayet iyi niyetli. Sadece hayatının yoğunluğu içinde o zaman o paylaşım önüne düşmemiş.
ve ona o duyarlılığı gösterememiş. Ya da her duyarlılığa göstermek zorunda mı? İnsanın ömrü yeter mi buna? Yani bazen görürsün, vaktin vardır, duygun daha da coşar, zirvedesindir. Başka sebeplerle o paylaşımı yaparsın, o aktiviteye girersin. Yani bazı zaman olur, boş her şey uygundur, kutuplar erimesin diye penguenler için mücadele edersin. Ama bazı zaman da hayatın çok meşguldür, gerçekten yoğun bir dönemine gelmiştir. Ve bazı toplumun çok istediği şeylere o kadar da zaman ayıramayabilirsin. Bu seni kötü bir insan mı yapar? Ya da penguenler hakkındaki o tabiatın genel akışıyla ilgili hassasiyetin aslında bir ticari amaç mıdır sadece? Yani böyle olanlar var mıdır bilmiyorum. Ben dediğim gibi hep iyi niyetli olabilecek insanları düşünüyorum. Çünkü illa meşhur olman da gerekmiyor bu konuyla ilgili. Hani ne yaparsan yap her şeye yetişmen lazım. Yani örnek veriyorum 10 tane olay var. 9 tanesine yap. Bir tanesine yapma. Diğer o 9 tanesinde yapman tamamen çıkarcı oluyor. Sen çünkü bir tanesine yapmadığına dönüyor olay. Ve bu işte insanın gerçekten bir şey söyleyebilmek için zamanını elinden alıyor arkadaşlar. Galiba köşe yazıları da yazan bir çok sevdiğim yazarın yorumuydu. Böyle günlük yazı yazmayı bırakacağım diyordu adam. Çünkü günlük köşe yazısı yazıyorsun, fıkra yazıyorsun, basit bir tweet atıyorsun. Ve o genelde şöyle oluyor. İster istemez o günkü ham bir fikir, bir şey oluyor. Onu paylaşıyorsun ve o bitmiş oluyor. Daha koskoca bir çınar olabilecekken sen onu daha fide halinde, tohum halinde sunduğun için orada oluyor ve bitiyor o fikir. Üzerine gidemiyorsun. Çünkü toplum yeni yeni şeyler bekliyor senden. O yazar da şey diyordu, bırakacağım diyordu çünkü diyordu bir yazı yazıyorsun diyordu. Bütün fikir ona akıyor diyordu ve kısa bir yazı oluyor. Günü kurtarıyorsun diyordu. Ve özellikle o yazıda birazcık kişi tarafından beğenilip paylaşınca ruhi ve edebi tatmin de oluyorsun. Bu yüzden dolayı yazma şevkin kırılıyordu diyordu. Gerçekten öyle. Bazı şeylerin olgunlaşması ve birikmesi, patlaması, gerçekten değerini bulması için nasıl ki insanların, ilişkilerin, tabiatın zamanı vardır. Bazı fikirlerin de zamanı var ve bunun içinde bir sessizlik anı gerekiyor insana. Buna göre aynı şey etkinlik baskısı altında da devam eder. Yalnızca eylemsizlik özgürlüğü bize giderek daha nadir görülen bir şey yaratma fırsatını verir. Gerçekten yapılmayı hak eden bir şey. Dolayısıyla eylemsizlik duyulmamış bir eylemin eşiğidir. Etkinlik baskısı aslında yaşamın hızlandırılması, etkili bir tahakküm aracı olduğunu kanıtlıyor gerçekten. Eğer üretim zorlaması dili ele geçirirse dil emek biçimini alır. O zaman bir bilgi taşıyıcısına, yani yalnızca bir iletişim aracına dönüşür. Bilgi dilin etkinlik biçimidir. Öte yandan şiir bilgi olarak dili geçersiz kılar. Şiirde dil tefekkür biçimini alır, etkinliğini yitirir. Tüketim toplumunda şiir de ölüyor ya da metalaşıyor. Doğru. Çünkü şiir dilin dışına çıkmaktır. Dil kurallarını hiçe saymaktır. İnsan bilinç dışını dürtülemektir, gıdıklamaktır. Yeni yeni fikirler açmaktır. Aslında kullandığın dile yabancılaşmaktır. Ve bunu yapmak için de çok fazla çabalaman gerekir. İlk önce o dile hakim olman gerekir. Gerçek gramer yapısına, kültürüne, edebiyatına, senden önceki dil bilgisine hakim olman gerekir ki nasıl, hangi yönde evirebileceğini, belki hangi yönde değiştirip dönüştürüp bozabileceğini, o grameri bilmen gerekir ve bütün bunlar zaman ister. Bu da şairin işidir. Dil o yüzden önemli. Biz aktif olarak artık neredeyse hiç şiir okumuyoruz. Düşünme yeteneğimizi kaybetmemizin dille ilişkimiz üzerinde bir etkisi var. Bilgi ve iletişim çılgınlığından sersemlemiş bir halde. Dil üzerine bir tefekkür olan şiirden uzaklaşıyor ve hatta ondan nefret etmeye başlıyoruz. Gerçekten öyle. Dil sadece çalıştığında ve bilgi ürettiğinde tüm parlaklığını kaybeder, yorulur ve aynı şeyi yeniden üretir. Gerçekten öyle. Ben o yüzden hala ısrarla bu kadar bilimsel yazının arasında, bu kadar makalenin, akademik şeyin yanında muhakkak hala da şiir okuyorum ki alışveriş videolarında görüyorsunuz ne kadar şiirde hala temin edip okuduğum. Yazarın Anlatının Krizini oku demişim arkadaşlar. Demin Çakma kitabına atıf yapmıştım. Şimdi de Anlatının Krizine atıf yapıyorum. İletişim gürültüsü sessizliği yok eder ve dili tefekkür kapasitesinden mahrum bırakır. Sonuç olarak yeni ifade olanakları dile kapalı kalır. Sermaye en saf haliyle etkinliktir. Yaşamın içkinliğini ele geçiren ve onu tamamen sömüren aşkınlıktır. Emek veren çıplak yaşamı hayattan ayırır. İnsan bir hayvan emekçisine indirgenir. Özgürlük de sömürülür. Özgürlük de sömürülüyor arkadaşlar. Özgür olduğunu düşünen bireyler temelde sermayenin yeniden üretimine hizmet eden cilsen organlardır. Neoliberal özgürlük ve performans aşırılığı sermayenin aşırılığından başka bir şey değildir. Eylemsizlik politikası yaşamın içkinliğini, onu kendine yabancılaştıran aşkınlıktan kurtarır. Sadece
eylemsizlik içindeyken üzerinde durduğumuz zeminin ve kendimiz içinde bulunduğumuz alanın farkına varırız. Gerçekten. Anlamak ile durmak arasında çok enteresan bir fark var arkadaşlar. Neydi onu? Bir hocadan da duydum galiba ama kimden duydum hatırlamıyorum. Hani mesela İngilizce'de stand ile understand. Durmak, stand, anlamak, understand. Almanca stehen, durmak, verstehen, anlamak gibi. Ya da bizde de benzer şeyler vardı galiba. Hani gerçekten dil kökeninde de etimolojik olarak durmakla anlamak arasında, durmakla bakmak arasında bir fark var. Bir fark değil, bir yakınsama var, bir bağlantı var. O yüzden dolayı genelde bir şeyi anlamak adına muhakkak durmamız, statik bir anda durmamız gerekiyor. Çünkü sen bir manzaraya koşarak baktığında anlamazsın. Manzaranın durması gerekir. Senin durman gerekir. Yani durmadan anlamak olmuyor, bakmak olmuyor. Bunun için de tefekkür etmek hiç olmuyor zaten. Güzel anlatmış orayı. Hakikatin daha derin anlamı şeylerin uyumudur. Hakikat ve güzellik samimiyet içinde birleşir. Şeyler eylemsizliğin manzarasında evlenir. Işıklar eylemsizlik halindeki ruha ışıma denir. Cezenle neredeyse her zaman her şeyin düğününü, evliliğini yaratır. Ağaç yağmur olur, hava taş olur, bir şey diğerine doğru çabalar. Yeryüzünün manzarasındaki gülümseme. Peter Handke diye bir abi yazmış arkadaşlar bunu. Eylemsizliği manzarasında hiçbir şey kendini diğerinden ayırmaz. Bir akış ve ahenk vardır arkadaşlar. Manzaraya baktığınızda oradan örnek vereyim daha anlaşılır olur herhalde. Hani manzaraya bakınca sadece güneş güzel değildir. Sadece dağ güzel değildir. Sadece ova, ağaç, o birler güzel değildir. Hepsinin bir bütünü vardır. Büyük ihtimal onları tek başına size gösterseler normal karşılarsınız. Ama hepsinin birbiriyle uyumu harika görünür. Sezenne'nin, bu nasıl okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde Kazenne mi acaba? C ile yazılıyor. Kazanne'nin eylemsizlik manzarası insanlaştırılmış doğadan kopar ve şeylerin kendilerini geri dönüş yolunu buldukları insanlaştırılmamış bir düzeni yeniden kurar. Örneğin Sezenne'nin elmaları tüketime uygun değildir. Onun sürahileri ve tabakları eşya değildir. İnsan amacına bağlı bir araç değildir. Aksine kendi saygınlıklarına, kendi görkemlerine sahiptirler. Ha bu abim ressam da arkadaşlar. Naturalist şeyler yapıyordu. Doğa tasvirleri çiziyordu. Adını unuttum. Natürmort'tu galiba onun adı. Yani natürmort. Hani naturalist şeydi yani doğal fotoğraflar, doğal resimler yapan bir Rönesans öncesi ressamdı bu abi. Şimdi hatırladım. Onun sürahileri de diyor o. Onun çizdiği elmalar, sürahileri, tabakları, çanakları derken onu anlatıyor. Zhuangzi üzerine bir kenar notu demişim arkadaşlar. Taici like bir şey demişim buraya. Ne demişim? Ha Taichi like bir water. Su gibi ol. Like bir water. Be like water herhalde. İngilizcem çok iyi değil. Hangisi bilmiyorum ama o yani. Hani su gibi ol diyor. Öküzleri bıçağı vücutta zaten var olan boşluklardan geçirerek keser. İyi bir aşçı diye açıklıyor. Bıçağı neredeyse hiç değiştirmez çünkü kesmektedir. Beceriksiz bir aşçı ise bıçağı çok sık değiştirir çünkü tüm gücüyle doğrar. Zhuangzi kesme işlemini kısıtlanmamış ve kasıtsız bir süreç olarak tasvir eder. Aşçısı aslında eylemsizdir. Yalnızca sürece tanıklık etmekte, onu olduğu gibi dürtmektedir. Kung fu felsefesi arkadaşlar. Akış gibi ol diyor. Hani su gibi ol diyor. Kesme diyor. Aksın diyor. Kung fu budur diyor. Bir şeyden zaten Kung Fu'nun tanımı oydu zaten galiba. Hani Kung Fu herhangi bir dövüş tanımı değil. Çok çalışarak ve disiplinle herhangi bir şeyde usta olmak gibi bir şeydi galiba Kung Fu. Doğal tarımın ünlü öncüsü Masanobu Fukuoka, Zhangzi'nin eylemsizlik doktrini sürekli olarak uygulamaya koymuştur. Eylemsizlik tarımı Zhangzi'nin aşçısı gibi doğada zaten var olan olasılıkları ya da güçleri kullanır. Zhuangzi şöyle derdi. Bilge bir çiftçi çift sürmez. Foucault'un hiçbir şey yapmayan tarımı aslında çiftçilik yapmaz. Heidegger'de
Zhuangzi'nin eylemsizlik felsefesine yaklaşır. Heidegger'in dinginliği hiçbir şey yapmamanın bir boyutunu içerir. İnsanlar yeryüzünü mümkün olanın göze çarpmayan yasasından kopararak ve onu tam bir kullanabilirliğe bağlı kılarak yok ederler. Dünyayı kurtarmak onu mümkün olanın içinde, mümkün olanın büyümüş çemberinde bırakmak demektir. Heidegger'in eylemsizlik etiği imkansızı ona dayatmak yerine mümkün olanı kullanmaktan ibarettir. Eylemden varlığa diye not düşmüşüm. Başlık arkadaşlar. Buraya not düşmüşüm. Acaba diye. Antroposen doğanın insan etkinliklerine tamamen boyun eğmesinin sonucudur. Doğa tüm bağımsızlığını ve saygınlığını kaybeder. İnsanlık tarihinin bir parçasına, bir eklentisine indirgenir. Doğanın yasallığı insanın keyfiliğine, insan eyleminin öngörülemezliğine bağlı kılınır. Sürekli ve stabilite diye not düşmüşüm arkadaşlar. İnsanlık tarihi devam eden olaysız bir kıyamettir. Şimdinin olaysız süre gitmesi felakettir. İlerleme kavramı felaket fikrine dayandırılmalıdır. Böyle devam etmesi gerçeği felakettir. Yakın olan değil, verili olan felakettir. Cehennem bizi bekleyen bir şey değil. Buradaki bu hayattır. Felaket beklenmedik bir olayın yaşanması değil. Böyle devam etmenin sürekliliği aynı şeyin sürekli tekrarlanmasıdır. Benjamin'in pasajları arkadaşlar bura. Dolayısıyla kurtuluş şimdinin radikal bir şekilde kesintiye uğratılmasından ibarettir. Sadece bir eylemsizlik meleği kaçınılmaz olarak kıyamete dönüşen insan eylemini durdurabilir. Bizi ileriye doğru iten eylemin aksine tefekkür bizi her zaman olduğumuz yere geri getirir. Bizi her eylemden önce gelen, hatta her eylemi içeren bir orada oluşa açar. Tefekkürün doğasında bir eylemsizlik boyutu vardır. Kendini olana bırakır. Hata yapınca başa dönme fırsatı için diye de not düşmüşüm arkadaşlar. Tefekkür eylemde bulunmayan bir yetidir. Bir kesinti olarak, eylemsizlik olarak duraklamayı ima eder. Eylemsiz tefekkür, eylemden kaçınan olanın büyüsü için geçerlidir. Adımları bizi uzağa değil, zaten umduğumuz yere geri götürür. Heidegger'in alıntıları bunlar. Zaten içinde bulunduğumuz diyara ulaşmamızı sağlarlar. Beklemek tüm enerjiyi aşan bir kapasitedir. Kendini bekleme yeteneğinde bulan kişi tüm engelleri ve başarıları aşar. Martin Heidegger'in lafı gene. İnsan ancak niyetsiz beklerken oyalanırken kendisini her zaman zaten içinde bulduğu alanın farkına varır. İnsan beklerken ait olduğu yere dikkatle toplanır. Eylemsiz tefekkür her kullanımından, her amaçtan kaçan, göze çarpmayanın, mümkün olmayanın, kullanılamaz olanın görkeminin izini sürer. Ruh hali nesnel dünyayı renklendiren öznel bir durum değildir. O dünyanın kendisidir. Evet, kendisi bir nesne olmaksızın nesneden daha nesneldir. Dikkatimi bir nesneye yöneltmeden önce zaten belli bir dünyanın içindeyimdir. Bir zihin durumu olarak ruh hali nesneyle ilgili her niyetlilikten önce gelir. Ruh hali her zaman zaten bir bütün olarak dünya içinde olmayı açar ve odaklanmayı ilk etaptan mümkün kılar. Ruh halimizi kontrol edemeyiz. Üzerimize gelir. İsteyerek yaratmak mümkün değildir. Aksine onun içine fırlatılırız. Dünya içinde oluşumuzu belirleyen şey etkinlik değil, ontolojik ilksel edilgenlik olarak fırlatılmışlıktır. Ruh halinde dünya kendini mevcut olmayışla ortaya korar. Ruh hali her etkinlikten önce gelir ve aynı zamanda onu belirler. Her eylem biz farkında olmadan belirlenmiş bir eylemdir. Dolayısıyla ruh hali etkinlikler ve eylemler için ön yansıtıcı çevreyi oluşturur. Bu nedenle belirli eylemleri destekleyebilir ya da engelleyebilir. Edilgenlik etkinliğin özüne içkindir. Dolayısıyla eylemler ve etkinlikler tamamen özgür ya da kendiliğinden değildir. Ruh hali belirsiz ya da dağınık bir şey değildir. Aksine düşünceye bir tutarlılık kazandırır. Ruh hali sözcükleri ve kavramları belirli bir düşünce biçiminde yoğunlaştıran bir çekim gücüdür. Düşünceye yansıtma öncesi düzeyde belirli bir yön verir. Ruh hali olmadan düşüncenin bir hedefi yoktur. Yani belirlilik yoktur.
Yapay zeka düşünemez. Çünkü patos yeteneğine sahip değildir. Acı çekmek ve deneyimlemek hiçbir makine tarafından başarılamayacak durumlardır. Hepsinden önemlisi tefekküre dayalı eylemsizlik makineye yabancıdır. Sadece iki durum bilir. Açık ve kapalı. Tefekkür ağı sadece işlevin devre dışı bırakılmasıyla ortaya çıkmaz. Makine aslında ne etkin ne de eylemsizdir. Etkinlik ve eylemsizlik ışık ve gölge gibi davranır. Gölge ışığı şekillendirir. Ona ana hatlarını verir. Gölge ve ışık birbirine bağlıdır. Dolayısıyla etkinlik ve eylemsizlik de düşünmenin hatta zihnin iki farklı hali olarak anlaşılabilir. Düşünme ışık ve gölgeden örülmüştür. Öte yandan makinenin zekası ne ışık ne de gölge bilir. O şeffaftır. Tefekkür üretime karşıdır. Zaten verilmiş bir şey olarak mevcut olmayan uygulanır. Düşünme her zaman alımlama üzerinedir. Verilmiş olanın düşünmedeki boyutu onu şükrana dönüştürür. Şükran olarak düşünmede iradeden tamamen vazgeçilir. Mümkün olan sevmeye değerdir. Sevme yetisi mümkün olanı olanaksıza teslim etmek yerine mümkün olan değeri özünde barındırır. Dünyanın kurtuluşu bu eylemsizlik etiğine bağlıdır. Burada bir alıntı var. Ölümlüler dünyayı kurtardıkları ölçüde yaşarlar. Sözcük Leysing'in hala bildiği eski anlamıyla alınmıştır. Kurtarmak sadece tehlikeden kurtarmak değildir. Kurtarmak aslında şu anlama gelir. Bir şeyi kendi varlığına bırakmak. Martin Heidegger'in alıntısıymış bu arkadaşlar. Çalışma, üretme ve performans gösterme zorunluluğu nefessiz kalmaya yol açar. İnsan kendi etkinliği içinde boğulur. Sadece tefekkürde insanın etrafı ferah, havadar hale gelir. Bu da Martin Heidegger arkadaşlar. İnsanı bir çalışan hayvana indirger. Bu perspektiften bakıldığında eylemsizlik politik bir anlam kazanır. Tefekkür siyaseti insanı çiftlik hayvanı ve işçi olarak yetiştiren kısıtlamaları ortadan kaldırmak zorundadır. Burada şeyi anlatmıştım ya arkadaşlar, o boş zamanla tefekkürün arasındaki farkı anlatmıştım. O yüzden eğer sen tefekkür ediyorsan insansın. Ama boş zamanın varsa sen zaten çalışan bir hayvana indirgenmiş oluyorsun sistem tarafından. Ne zaman ki ben tefekkür edeceğim dersen bu seni bir makinaya, bir çalışan hayvana indirgeyen sisteme karşı bir şey söylemiş oluyorsun. Tefekkür etme isteğiyle, bunu talep etmeyle ve ister istemez sisteme karşı oluyorsun. Bu sebepten de tefekkür etmek isteği siyasi bir karardır ve tefekkür siyaseti vardır. Bunu anlatıyor. Buraya kadar alıntıları okuyup geçtim arkadaşlar. Zaten benzer şeyleri açıklıyordu diye. Sadece vurucu noktalar. Onlar sizin de aklınızda kalsın istiyorum. Ama tabii benim önerim kitabı alıp baştan sona kendiniz okumanız arkadaşlar. Hiç kimse olarak insan varlığı karar ve sorumluluk yükünden arındırarak onu empatik anlamda eylemden kurtarır. İnsan varoluşa her şeyin zaten yorumlanmış ve kararlaştırılmış olduğu prefabrik bir dünya sunar. Herkes tarafından sorgusuz, sualsiz kabul edilen düşünce ve davranış kalıplarıyla gündelik hayat insanın kurgusudur. Varlığın mutlak yokluğu arkadaşlar. Günümüzün krizi, hayatta anlam ve yön verebilecek her şeyin kopup gitmesidir. Yaşam artık tutulabilecek ve sürdürülebilecek şeylerle desteklenmemektedir. Buraya kod birliği diye laf yazmışım arkadaşlar. Alev Alatlı'nın üzerinde durduğu bir şeydi bu rahmetlinin. Kod birliği. Yani bugün aynı yaşta, aynı sosyal statüde olan insanlar. Hani bundan tarihin her döneminde insanların farklı kodları vardı. Farklı katmanlar için, farklı sınıflar için ne derseniz deyin. İnsanları o sınıf, o komün için bir arada tutan değerler vardı. İşte burjuvanın değerleri farklıydı. İşçi sınıfının, çiftçinin, köylünün, aristokrasinin, değil mi? Kraliyetin. Bunların kod birliği kendi içinde farklıydı ama sonuçta bir kod birliği vardı ve o koda sahip insanları bir arada tutan bir şey vardı. Günümüzde artık buna benzer sınıflardan ziyade daha böyle geçişkenli sınıflar içinde yaşayan bir toplumuz ama hala belli bir burjuva, orta sınıf, orta alt sınıf, işçi sınıfı diye tabirler var. Mevzu şu, bugün aynı sınıfın içindeki insanlar bütün aşağı yukarı özellikleri aynı olsa bile kod birliğine sahip değil.
İkisi de aynı sosyo-kültürel ortamda büyümüş. Aynı eğitimi almış. Aile geçmişi benzer iki tane genç buluyorsunuz. İkisi aynı yaşlarda. Birisi böyle çok vatanperver, ülkesi için çalışma azminde gayet milliyetçi falan bir insanken, daha böyle ülkesi için, insanlık için ya da evrensel bir değer fark etmez burada çalışırken, biri tamamen bambaşka bir boş vermişlik ve nihilistlik içine gidebiliyor. Ve o ikisini bir arada tutan bir kod birliği yok dediği o. Hani bugün ülkemizde en büyük, belki de ülkemizde ve dünyada en büyük sorun, insanların ortak paydaları yok. Çünkü bütün ortak paydaları sırasıyla tarihin çöplüğüne gönderdik. Bir zamanlar ortak payda ne bileyim hanedandı, devletti, değil mi? Hani ülkeydi. O gitti. Sonra insan hakları geldi. Sonra din bir ara ortak kod birliği sağlıyordu. O gitti. Dil belki, ama o da o kadar değil artık. Yani din de kalmadı, ulus kalmadı. En son bir insan hakları, demokrasi gibi değerlerle belki bir kod birliği sağlarız dedik. İnsanlar buna inanır dedik. Şimdi o da gitgide üzerinde tepinilen bir şey haline geldi. O da gayet laçkalaştı. Çünkü bizzat bu fikirleri öne süren insanlar tarafından sahiplenilmedi. Bu fikirleri öne süren insanlar tarafından gereği yapılmadı. Başta da Batı olmak üzere. Batı'nın o çok gelişmiş güya devletleri olmak üzere. Ama günümüzde artık gerçekten kod birliği kalmadı. İnsanların herhangi bir değer etrafında toplanması çok zor hale geldi. Burada gene yazarın başka bir kitabına atıf veriyorum arkadaşlar. Yazarın Dijital Çağda Sürü Olma ve Anlatının Krizi kitapları. İkisinin de şansınız arkadaşlar sunumu, incelemesi kanalda mevcut. Mutlaka bakın. Bugün insan kalbi ölümsüzlüğe sığınacak bir yer sunamıyor. Eğer kalp belleğin ve hatırlamanın organıysa dijital çağda tamamen kalpsiziz. Büyük miktarda veri ve bilgi depoluyoruz. Ancak anıların peşine düşmüyoruz. Her türlü sonsuzluğa sırtımızı dönüyoruz. Sadakat, sorumluluk, söz verme, güven ve bağlılık gibi zaman alan uygulamalara tövbe ediyoruz. Geçicilik, kısa vadecilik ve tutarsızlık hayata egemen oluyor. Zamanın kendisi giderek sadece bir dizi dakik varlığa dönüşüyor. Eklemeli hale geliyor. Hiçbir anlatım onu durma noktasına getirecek bir yapıya dönüştürmüyor. Zamanın mimarisi aşınıyor. Ritüeller ve şenlikler zamanın geçişini iskelete ve eklemler sağlayan, böylelikle onu sabitleyen zaman mimarileridir. Hızlanan bilgi ve sermaye döngüsünü engelledikleri için giderek daha fazla tasfiye ediliyorlar. Dünyanın dijitalleşmesi ve bilgisayarlaşması zamanı parçalıyor ve yaşamı radikal bir şekilde geçici hale getiriyor. Varlığın zamansal bir boyutu vardır. Uzun ve yavaş bir şekilde büyür. Günümüzün kısa vadeciliği bunu yıkıyor. İnsan hikayeler anlatan bir hayvandır. Ancak yaşamlarımız bize anlam ve yönelim kazandıracak bağlayıcı bir anlatı tarafından belirlenmiyor. Çok iyi bilgilendirilmişiz ancak bir anlatının yokluğu nedeniyle yönümüzü şaşırmış durumdayız. Hakikat bir anlatıdır. Öte yandan bilgi eklemelidir. Bir anlatı içinde yoğunlaşmaz. Olumsuzluğun dijital fırtınasını yoğunlaştırır ve varlık yoksunluğu şiddetlendirir. Çok yoğun bir alıntı arkadaşlar. Her kelimesi için yarım saat konuşmam gerekiyor. O yüzden şu özellikle dijital çağda sürdürülebilme ve anlatının krizini hem okuyun hem de benim kanaldaki videoya bakabilirsiniz arkadaşlar. Simgesel olan bir varlık doluluğu bir kurtuluş vaat eder. Simgesel düzen olmadan parçalar ve parçacıklar olarak kalırız. Doğru. İnsanları simgeler sürükler ve ortak simgeler, yani kodlar olmadıktan sonra insanlar bir arada kalmaz. Ahmet Arslan Hoca'nın dediği gibi yani bilimden toplum çıkmaz. Toplum neyden çıkar? Dinden çıkar. Neden? Çünkü din insanlara simge verir. Hani burada şeyden bahsetmiyorum arkadaşlar. İlla dindar olun falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Aynı Ahmet Arslan Hoca'nın, ki kendisi bildiğim kadarıyla ateist bir insan ama çok iyi bir felsefeci, filozof sayılır. Hani onun dediğini söylüyorum. Yani gerçekten bilim adamı, bilimsel düşünce çok üzerinde yoğunlaşılması gereken teknik bir uğraşıdır. Ama insan, hani burada simgesel olan bir varlık olduğunu, bir kurtuluşu vardır. Simgesel düzen olmadan parçalar ve parçalar olarak kalınır diyor ya. O işte simgeler etrafında birleşilmiş bir düzen olmadıktan sonra hepimiz uçar gideriz. Bu simge içinde şey de olabilir. İlla din dedim ama hani seküler değerler de olabilir. İşte bir ara insan hakları dediler ama beceremediler. Neoliberal liyakat toplumunda biz diye bir şey yoktur. Neoliberal rejim insanları izole ederek ve acımasız bir rekabete tabi tutarak üretkenliği arttırır. Hayatı bir hayatta kalma mücadelesine serbest bırakılmış bir rekabetle
cehennemine dönüştürür. Başarı, performans ve rekabet hayatta kalma biçimleridir. Dijitalleşme aynı zamanda birliktelik olarak varoluşa da parçalara ayırmaktadır. Ağa bağlı olmak, bağlı olmakla aynı şey değildir. Yani bu cümlede Zygmunt Bauman'ı çok şey yaptı beni. Onun da kanalda hem incelemeleri var hem külliyat videosu var ama yani ağa bağlı olmak, bağlı olmakla aynı şey değildir meselesi gerçekten çok, özellikle galiba Akışkan Aşk'ta çok güzel anlatıyordu insan ilişkilerinde. Bakmanızı tavsiye ederim. Yani ağa bağlı oluyorsun. İnsanlarla, dünyanın öbür ucundaki insanla iletişimin oluyor. Ama bu demek değildir ki o iletişim neticesinde bağlı oluyorsun. Her an böyle masrafsız, zahmetsiz bir fişi çekme, modemi kapatma ya da bir tuşla engelleme kadar oluyor. Yani bunun en uç şeyini de zaten en son bir dizide izlemiştim galiba. Neydi? Aşk, Sevgi ve Robotlar mıydı? Aşk, Ölüm ve Robotlar mıydı? Onun bir bölümünde izlemiştim. Çok hoşuma gitmişti. İnsanları gerçek hayatta da engelliyorsunuz arkadaşlar. Bir tuş gibi bir şey var. Bir basıyorsun, insanın sesi, görüntüsü zihninden gidiyor. Bir kapalı hal geliyor. Çok enteresan bir şeydi. Bakmanızı tavsiye ederim. Yoğun bir ilişki mevcut olmayan ötekine ihtiyaç duyar. Ancak dijital ağlar tarafından tercih edilen biz ötekini, yani seni ulaşılabilir bir ona dönüştürüyoruz ve bu da ilkel bir yalnızlığa yol açıyor. İhtiyaçlarımızı karşılayan tüketilebilir bir nesne yoğun bir bağa izin vermiyor. Dolayısıyla artan ağ ve bağlanabilirliğe rağmen her zamankinden daha yalnızız. Hem antik çağ hem de orta çağda mutluluk tefekkürle bakmakla aranırdı diyor. Çok güzelmiş. Keşke gene öyle bakabilsek. Yunan filozof Anaxagoras dünyaya ne için geldiği sorulduğunda şöyle cevap verir. Bakmak için. Evet, Dionyses'in Laertius'tan alıntıymış bu. Doğumla birlikte nesnesiz karanlıktan aydınlık dünyaya salınır. Yeni doğan insan çocuğu gözlerini harekete geçmek için değil, izlemek için açar. Doğumu sağlayan eylem değil, gözlemdir. Yeninin patosu değil, olana duyulan hayrettir. Doğmak, gün ışığını görmek demektir. Homeros için yaşam, güneşin ışığına bakmak ile özdeştir. Rilke övünmeyi reklamcılıktan ayırır. Reklamcılık yok artık. Reklamcılık değil, büyümüş ses. Reklamcılığın doğasında bir yoksunluk vardır. Bunlar saf yaşamın temel özelliğini kaynağı olan şefkatli hayvanın doğasında vardır. Öte yandan övünme her çabayı, her kaygıyı aşmıştır. Bu onun ciddiyetidir. Varlığın yoksunluğunun olduğu yerde övünme de yoktur. O zaman sadece gürültülü reklam vardır. Günümüz iletişimi bütünüyle bir hayatta kalma biçimi olarak saf reklamcılıktır. Varlığın sıfır noktasında ateşlenir. İş insanları yalıtır ve birbirinden ayrı tutar. İş ve performansın mutlaklaştırılması varlığı birlikteliğe indirger. Öte yandan şenlik topluluk yaratır. İnsanları bir araya getirir ve birleştirir. Şenlik duygusu her zaman bir topluluk duygusu, bir birliktelik duygusudur. Eylemin patosu. Yahudi inancında iki kavram kutsaldır. Kuados, Tanrı ve Şabat. Tanrı Şabat günüdür. Dindar bir Yahudi için hayatın tamamı Şabat gününün peşinde koşmaktır. Bunu William Fraser diye bir abi demiş alıntı. Şabat günü kurtuluştur. Şabat günü insan ölümsüzdür. Zamanın geçişi ortadan kaldırılır. Şabatın derin anlamı tarihin mutlu bir eylemsizlik içinde ortadan kaldırılmasıdır. İnsanın yaratılması yaratılışın son eylemi değildir. Sadece Şabat dinlenmesi yaratılışı tamamlar. Bu nedenle Rashi yaratılış yorumunda şöyle yazar. Dünyanın hala neyi eksikti? Dinlenme. Şabat'la birlikte dinlenme geldi ve onunla birlikte yaratılış işi bitti ve tamamlandı. Ben bu Şabat'la ilgili arkadaşlar çok anlatıldığımı bilmiyorum ama şeyi çok dikkatimi çekmiştir. Bu dinlenme meselesi, Şabat günü meselesi. Hani videonun başında şey dedim ya, ayrılık da sevdaya dahildir der gibi. Boş zaman, dinlenme zamanı da aslında çalışmaya, üretmeye, ticarete dahildir dedim ya. Buradan aklıma şey gelmişti benim. Protestan ahlak var ya, Weber'in yazdığı. Protestanların
daha böyle ahlaki olarak, dini gereklilikler olarak kapitalizmin ruhuna uygun hale geldiğine ve protestan olan toplumların daha rahat kapitalist sisteme geçtiklerine dair bir tezi var ya Weber'in. Buradan gidince sanki bu Şabat günüyle bugün Yahudilerin hani o geçmişten bu zamana ticaretle, tabii birçok sebebi var da bu sadece bir fikir. Acaba bu da olabilir mi diye düşündüğüm bir şeydi. Sizle paylaşmak istiyorum. Ya dikkat ettiyseniz bu çalışma ve dinlenme, molalar halinde iş görme, üretme ve ticaret, bu konularda Yahudiler daha önde dünyada. Eskiden de öndeydi, yeni de önde. Dediğim gibi birçok sebebi olabilir ama acaba sebeplerden biri de kültürlerinde bu. Ürettik, çalıştık, o zaman bugün dinlenelim. Hani Şabat dinlenmesi yaratılışı tamamlar diyor ya, dünya hala eksikti. Dinlenme Şabat'la birlikte. Hani düşünsene de boş zaman diye bir şey olmasa kapitalizm ne kadar ilerlerdi? Hani hatta birinin veciz ifadesiyle pazar, cumartesi, pazar tatil olmasının sebebi kapitalist sistemin kendini sürdürebilmesi için insanların hafta içinde ürettiklerini tüketebilmesi için ayrılan bir zamandır. Sen hafta içi çalışacaksın ki hafta sonu o çalıştığının tamamını tekrar sisteme verebilesin. Hafta sonuna yığarsın her şeyi. Hafta sonu yemeğe gidelim, hafta sonu şunu yapalım. 5 günde çalıştığını o 2 günde yersin. Ya da bütün yıl çalışır, tatilde yersin. Dikkat ederseniz bu dinlenme molaları size verilmiş bir iyilik değildir aslında. Sistemin kendini çevirebilmesi için ürettiğin şeyleri satabilmen ve tekrar üretmek için yer açabilmen gereken o tüketim zamanlarıdır. Dikkat ettiyseniz. Hatta ve hatta bununla ilgili başka teorilerim de var ama şimdi yeri değil. Dikkat ederseniz o yüzden şey demek istedim, yani Şabat meselesi sanki Yahudilerin kültürel olarak da bu sistemsel olarak kapitalizme geçmeleri ve eskiden beri o ticarete teşne olmaları bugünkü zenginliklerin arkasında dini kökenlerinden de olabilir yani. Neden olmasın? Protestan ahlak gibi Şabat kültürü, Şabat ahlak gibi bir şey. Şabat yaratılış eyleminden sonra Tanrı'nın yaratılışın zahmetli emeğinden kurtulduğu bir dinlenme günü değildir. Aksine dinlenme yaratılışın özüdür. Sadece Şabat günü yaratılışa ilahi bir kutsama verir. Arendt'in polis anlayışı bir kefaret ihtiyacına dayanır. Polis yani şehir tüm fani etkinliklerin en geçicisi olan eylemin ölümsüzlüğe ulaşmasını sağlamaktadır. Polis sadece bir görünüşün olduğu ama hiçbir ayrılışın olmadığı edebi bir sahnedir. Siyasi eylem tek başına insana ölümsüzlük verir. Ölümsüz şöhret arayışı tarihin hareket ettirici gücüdür. Arendt'e göre gerçeklik ancak seyirci karşısına çıkan ve biricikliğini sergileyen bir kimse tarafından sahiplenilebilir. Yaşam ve eylem tamamen bir ve aynıdır. Arendt'in yaşam anlayışında hiçbir sahneye, hiçbir görünüşe ihtiyaç duymayan, ancak hayvani olmaktan başka bir şey olmayan tefekkür hayatına yer yoktur. Kendisini yalnızca eyleme, yani çalışmaya ve neden olmaya borçlu olan gerçeklik duygusu, varlık duygusunun yerini tamamen alır. İçinde daha yüksek bir gerçekliğin deneyimlenebildiği şenlik duygusu Arendt'e yabancıdır. Temenos bir templum, kutsanmış, kutsal bir yer, bir tapınak, bir tefekkür yeridir. Tefekkür kelimesinin kökeni templum'a dayanır. Templum'a dayanır. Felsefi terimlerle temenos, ölümsüz fikirler alemidir. Fikirler bu farklı mekanda bulunurlar. Mekansız ve zamansızdırlar. Teorik bir bakışla bakarsanız onların farkına varabilirsiniz. Temenos polisin üzerinde yükselir ya da kule gibi durur. Bu nedenle genellikle tepede yer alır. Bu akropolis kelimenin tam anlamıyla yüksek şehir veya yukarı şehir olmayan Yunan polisi düşünülemez. Akropolis tanrısal olana adanmıştır. Bu mekanın içinde dışarıdakilerden farklı kurallar geçerlidir. Burada olan şey Tanrı'nın huzurunda vurgulanır ve burada olan şey Tanrı'nın mülküdür ve öyle kalır. Çok güzel, enteresan alıntılar. Arendt Yunan polisini tarihten bildiğimiz en bireyci, en konformist olmayan siyasi yapı olarak idealize eder. Ancak bu kutsal siyasi alanda gerçekte ne olduğu bir sır olarak kalır. Politik olanın bir ütopyası olarak polis içeriğinin daha kesin bir tanımından kaçınmaktadır. Polis, Arendt'in küçümseyerek zorunluluk alanına, salt yaşam alanına indirgemek istediği toplumsal sorulardan başka arınmış değildir. Özgür konuşma ve doğruyu söyleme parhesia yani poliste tehlikelidir.
asil amaçlarla gerçeği söyleyen ve böylece kalabalığın iradesine karşı çıkan herkes öldürülme riskini göze almalıdır ki Sokrat'ın başına da gelmiştir arkadaşlar. Mutluluk politikanın bir görevi değildir. Tıpkı sefalet gibi zorunluluk alanına aittir. Arendt'in Fransız devrimi yorumu nihayetinde apolitiktir. Çaresiz halk kitleleri Paris sokaklarına döküldükleri ve kendilerini alenen görünür kıldıkları anda siyasi arenaya girmişlerdir. Arendt'in eylem fikri Amerikan devriminin olumlu bir ışık altında görünmesini sağlar. Arendt'e göre Amerikan devriminin erkekleri özgürlüğün önündeki engelle yani toplumsal olanla karşı karşıya kalmama şansına sahipti. Başarılarını kölelerin görünmez kalmalarına borçludurlar. Çok iyi ya. Ne zaman ki zaten köleler isyan etti, görünür hale geldiler, siyasi arenaya dahil oldular, Amerika'nın yükselişi oralarda bir sekteye uğramaya başladı. Arendt'e göre kölelerin özgürleştirilmesi zaten politik bir eylem değildir. Çünkü onlar bugün kulağa çok alaycı gelen bir ifadeyle politik baskıdan ziyade yaşamın en basit temel ihtiyaçları tarafından zincirlenmişlerdir. Arendt, Fransız devriminin soyluluğun ve köleliğin kaldırılması gibi gerçekten politik eylemler olan ve Fransız devrimine Amerikan devriminden daha fazla önem kazandıran kazanımlarını görmezden gelmektedir. Arendt'e göre toplumsal meseleler politik alana, özgürlüğün bu asil alanına ait değildir. Kamusal tartışmaları bunlarla doldurmak Arendt'e bir veba gibi görünmektedir. Toplumsal olan yalnızca saf, yaratılmış yaşamla ilgilidir. Politika kendini bundan uzak tutmalıdır. Toplumsal sıkıntılar ve yoksulluk politik alana değil, teknik alana aittir. Arendt 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa'da yoksulluk ve sefaleti aşırı derecede arttıranın tam da sanayi kapitalizmi olduğunu, sanayileşmenin kendi haline bırakıldığında ve her türlü politik denetimden uzaklaştırıldığında teröre yol açtığını görmezden gelmektedir. Arendt'e bayağı eleştiri vermiş abimiz. Arendt'in politik ütopyası ekonomik alana nüfuz eden güç ve tahakküm ilişkilerine karşı kördür. Birinin sahnesi olarak politik alanın apolitik bir kurgu olduğu kanıtlanmıştır. Kierkegaard'a göre insanın bıkkınlık duyduğu şey yalnızca yenidir. Asla eski değil. Eski nimetlerle tatmin eden günlük ekmektir. Günlük ekmeğin hiçbir cazibesi yoktur. Yalnızca çekici olmayan şey tekrara izin verir. Tekrar cazibesiz olanda bir yoğunluk keşfeder. Yalnızca eski olan tekrarlanabilir. Nietzsche modernitenin krizinin tefekkür dehası tarafından tamamen terk edilmiş olmamıza, kötülüğün saban demirinin uygun olsa ve şüphesiz tarihsel bir anlamı olsa bile ruhun tüm çiftçilerini kovmuş olmasına bağlar. Yeni olanın vaizi olarak Arendt, insanlığı yıkımdan kurtarması gereken genel olarak iyi olanı mutlaklaştırır. Arendt bizzat toplumu özgürlüğün karşıtı haline getirir. Çünkü toplum saf yaşamı yönetir. Toplum oikosun, hane halkının ve ailenin kamusal alana genişletilmesi ve sınırlandırılmasından ibarettir. Arendt'in toplumu basitçe ev ve ailenin bir uzantısı olarak görmesi, farklı toplum türlerini tanımlayan ve bunların nasıl işlediğini inceleyen farklılaştırılmış bir toplum çözümlemesini olanaksız hale getirmektedir. Hiç kimsenin yönetimi aslında iktidar yapılarına dayanır. Yunan polisi de dahil olmak üzere her toplum bir tahakküm yapısı, insanları özneye yani boyunduruk altındakilere dönüştüren bir rejimdir. Beden bile iktidarın bir etkisinin sonucudur. Foucault'un biyo iktidarı bu kavrayışa dayanır. Biyopolitika, yazarın arkadaşlar Biyopolitika diye bir kitabı var. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Bu konuları orada çok detaylı anlatıyor. Biyopolitika insan bedenlerini biçimlendirir ve yönetir. Endüstriyel kapitalizmin altında yatan disiplinci rejimde uysal bedenler üretir. Çok iyi ya. Yani buralarda artık çok yorum yapmıyorum arkadaşlar. Video uzadı zaten. Birçok kişi buralara kadar gelmiyor. Zaten görüşlerimi az çok kitabı da izah edecek kadar verdim. Buralarda alıntılarımı okuyup geçeceğim. Arendt'in sosyal teorisi ilgili toplumu bir rejim olarak üreten güç mekanizmalarını çözümleyemez. Ne disiplin rejiminden neoliberal rejime geçişi ne de sanayi kapitalizminden gözetim kapitalizmine geçişi kavrayabilir. Arendt politik olanı ayrıcalıklı bir değişken haline getirip toplumsal olandan ayrıştırdığında zihnini tam da bir toplumu rejim olarak kuran politika ve güç ekonomisi süreçlerine kapatmış olur.
politika ve hiperkültürellik kitaplarına bakın demişim arkadaşlar. Hiperkültürellik kanalda incelemesi mevcut ama demin biyopolitika dediğimi yanlış hatırlamış olabilirim. Psikopolitika da olabilir. O kitaba da bakın. Disiplin rejimi sanayileşme ile başlar. Kuralın kendisi mekanik bir biçim alır. Disiplinci iktidar insanları panoptik makinenin çarkına koşar. Dijitalleşme psikopolitiği algoritmalar ve yapay zeka aracılığıyla eylemleri izleyen ve kontrol eden bilgi rejimini doğurur. Arendt'in kitle toplumu fikri güncel toplumsal gelişmeleri yakalayamamaktadır. Kitleler günümüzde daha az önemli hale gelmektedir. Bir tekillikler toplumundan söz edilmesi rastlantı değildir. Yaratıcılık ve özgünlük çağrıştırılıyor. Herkes kendini eşsiz görüyor. Herkesin anlatacak kendi hikayesi var. Herkes performans sergiliyor. Doğru. Herkes bir rol oynuyor. Bugün kendimizi gerçekleştirdiğimiz inancıyla, kendi özgür irademizle kendimizi sömürüyoruz. Herkesin kendi kendisinin rahibi olduğu külte, benliği tapınmaya saygı gösteriyoruz. Özgünlük zorunluluğu kitle toplumuna yabancıdır. Bir eylem zorunluluğu olarak doğamız bizi zamanın içine hapseder. Yalnızca eylemsizlik bizi özgürleştirir. Hatta zamandan kurtarır. Özellikle de deha tamamen farklı bir yaşam biçimini temsil eder. Dehanın çocuksu yüzü, titreyen uzun kanatları onun zamanı bilmediğini gösterir. Giorgio Agamben'in alıntısı arkadaşlar. Doğum günümüzde geçmiş bir günü hatırlamayız. Daha çok her gerçek şenlik gibi bu da zamanın ortadan kaldırılmasıdır. Bu da Giorgio Agamben'den. Zamansızlık şenliğin özüdür. Şenlik zamanı duran bir zamandır. Şenliği bu şekilde kutlarız. Agamben'in kanaldaki videolarına bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Buna benzer alıntılar orada da yapıyorum. Arendt'in inancının aksine insanlığın geleceği eylemde bulunan insanların gücüne değil, düşünme yetisinin yani eylemde bulunmayan yetinin yeniden canlandırılmasına bağlıdır. Vita activa, vita completiva'yı özümsemediği takdirde hiperaktiviteye dönüşür ve sadece ruhun değil tüm gezegenin tükenmesiyle sonuçlanır. Geleceğin toplumu arkadaşlar, son bölüm galiba. Dinin krizi diye not düşmüşüm. Günümüzde dinin içinde bulunduğu kriz sadece Tanrı'ya olan inancımızı yitirmiş olmamızla ya da bazı inançlara kuşkuyla yaklaşmamızla açıklanamaz. Daha derin bir düzeyde bu kriz tefekkür etme kapasitemizi giderek kaybettiğimize işaret etmektedir. Üretme ve iletişim kurma zorunluluğunun artması tefekküre dalmayı daha da zorlaştırıyor. Din özel bir dikkat gerektirir. Malebranche ise dikkati ruhun doğal duası olarak tanımlar. Günümüzde ruh artık dua etmiyor. Daha çok kendi kendini üretiyor. Dinsel deneyimin kaybından sorumlu olan da tam olarak bu hiperaktivitedir. Dinin krizi bir dikkat krizidir. Çok iyi ya. Gerçekten dinin krizi bir dikkat krizi. Tefekkür krizi, sabır krizi. Yani hani ben bazen kanalda şöyle yapıyorum da burada konu din olduğu için kanalda da birçok teoloji ve ilahiyatla ilgili kitap olduğu için söylüyorum. Hani bazı arkadaşlar var. Muhafazakar camiadan gelmiş. Hassasiyetlerini ben de anlıyorum ama çok sığ ve yüzeysel bakıyorlar olaya. Yani ve bu sığ yüzeysellik bazıları var ki o kadar aslında bilgiye sahipler ki o kadar bilgiyle bu kadar sığ bakmak aslında ideolojik bir körlükle mümkündür ancak. Yani adam gerçekten Arapça öğrenmiş, İngilizce biliyor, Farsça biliyor, kendini yetiştirmiş, gerçekten biliyor yani. Bu arada bilgi olarak motomot bilgisine saygı duyarsın. Ama o bilgiyi zaten en basit bir bilgisayardan kendim de merak edince bulduğum için ezberinde olması çok bir şey ifade etmiyor. O bilgiyle ne yaptığına bakınca o kadar düz kalıyorlar ki, sığ kalıyorlar ki günümüzün bunca problemi var. Günümüzün bu kadar sıkıntısı var. Bunların hepsini çok basit bir şekilde orta çağ öncesi fikirlerden alıp çözüm ürettiğini zannediyor. Yani dinde, kitapta bir şekilde kendinden önceki o müktesebata, kafasının içindeki bilgilere sadık kalmak adına böyle ürettiği şeyler bugün hiçbir şeye dokunmuyor. Bugün herhangi bir şeye cevap vermiyor. Ben bunu hep örnek veririm mesela. Yani diğer videolara da görmüşsünüz. Günümüzün güncel politik sorunları, açlık, sefalet, ne bileyim, Afrika'daki suç sorunu, uluslararası siyasetteki eşitsizlik, değil mi? Uzay hukuku, uzaya çıkılıyor, ne olacak? Mesela ya da ne bileyim iktisadi olarak söylüyorum. Kripto paranın dindeki yeri. Burada İslamiyet'i de kastetmiyorum sadece, yanlış anlaşılmasın. Bütün dinleri kastediyorum. Kendine din gibi algılayan her şeyi kastediyorum. Yani burada din gibi derken hani komünizmi falan da katıyorum yani işin içine. Kripto para, borsa, bankacılık sektörünün geldiği haller. Ya bunların hiçbirine cevabı yok.
Hiçbirine hiçbir şekilde üzerine cevap benim de yok da mevzu şu. En azından ben bunların farkında olarak düşünme gayretindeyim. Bunları düşünme derdi de yok. Ya öyle olmasın diyor. Çünkü niye? Onun kafasındaki din algısına gel her şey çok güzel olacak. Ama dünya gelmiyor oraya. Sorarsan ama bir gün gelecek. Yani çok güzel böyle ne derler ona, spekülasyonu yapılabilecek, çok fazla böyle insanları provoke edebilecek cümleler var, fikirler var. Ama hayatta gerçekliği yok. Bu girişi niye yaptım? Şu yüzden yaptım. Eğer dünyada bir kriz varsa bu sadece dini inançlarla çözülecek bir kriz değildir. Ya da sadece dini inançlardan çıkan bir kriz değildir. Dünya öyle tek sebep sonuca indirgenecek kadar basit bir yer değildir. Dünyayı bırak insan bile değildir. Haliyle dinin krizi sadece şey değil yani. Eğer dünyada bu kadar kriz varsa hocanın kitabının bir bölümü de Bayçulhan Hoca'nın bir bölümü de işte geleceğin toplumunda dinin krizi olabiliyor yani. Mesele o. Din insan içinse insancı olmak zorundadır diye not düşmüşüm. Benim çok lafım bilirsiniz. Din için esas olan Tanrı değil. Evren görüşünde tatmin edilen sonsuz olana duyulan arzudur. Çok güzel betimlemiş. Dinlemek din için bir fiildir. Eyleme geçmek ise tarih için bir fiildir. Eylemsizlik olarak dinlemek, ayrımların ve sınırların yeri olan benliği susturur. Dinleyen benlik kendini bütüne, sınırsız olana, sonsuz olana bırakır. Yani tefekkür hali dinlemektir. Dinlemek de insanı sınırsız olana, yani daha ulvi bir şeye bağlar diyor. Sen ne kadar konuş, bağır çağır. Yani bu kadar hiperaktif. Yani herkes şey diyor. Ahlak bozuldu. Niye? Dinden uzaklaştık. Ya dinden uzaklaşmamızın sebebi acaba artık kimseye hani bırak yüce Allah'ın sözlerini dinlemeye tahammülü olmasını, insanların basit bir insan kelamını dinlemeye tahammülü yok. İnsanların odak programı, şeyi 10 dakikaya gelmiş. Sen 10 dakikalık dikkati olan bir insandan böyle ulvi şeylere dinlemesini, kulak vermesini, tefekkür etmesini bekliyorsun. Yani ve bu sorun aslında dinden uzaklaşma oluyor. Başka şeyler olmuyor. Sadece bu oluyor. Yani romantizme özgürlük benlikten ayrıştırır. Özgürlük kendini eylemin vurgusu olarak değil, tefekkürün pasifliği olarak ifade eder. Eylem yerini dinlemeye bırakır. Yalnızca bakma dürtüsü sonsuza yöneldiğinde zihni sınırsız bir özgürlüğe kavuşturur. Özgür olmak, doğanın sonsuzluğuyla birleşmek ve doğadaki şeylerle kardeşler gibi yaşamak anlamına gelir. Ateşe bakmak diye bir şey söylemiştim arkadaşlar. Bu videoda mıydı, başka bir videoda mıydı? Hani o ateşi seyretme meselesi gerçekten onu sağlıyor. Ateş, dağ, deniz, ufuk, bunlar insanı gerçekten tabiatın içinde, sonsuzluk içinde yok eden şeyler. Hani sırf o bakış alanını genişletmek bile çok önemlidir. Yani ben aynı bu tarz adamları okuya böyle ufak tefek analojiler yapmayı çok sevdim. Eskiden tabiattaki insan mesela ufka bakardı arkadaşlar. Bir düşünün şu an söyleyeceklerimi. Avcısın ya da toplayıcısın, ticaretle uğraşıyorsun. Daima en azından önüne bakardın. Ufka bakardın. Çevrene bakardın değil mi? Hani gitgide dikkat ederseniz bizim bakışlarımız, enginliğimiz ufuklardan, hatta daha ilkel insan göğe bakıyordu. Yani şöyle düşünün bakışı arkadaşlar. Yani şu benim insan olarak baş kısmım olsun. İlk önce doğrudan göğe bakıyordum. Hani Tanrı orada zannediyordum. İlkel insandım. Mana vermeye çalışıyordum. Kendimin üstünde ışıklar görüyordum ve tuhaf geliyordu. Hep göğe bakıyordum. Ve dikkat ederseniz teknolojik ekipmanım azdı ama en büyük fikri atılımlar, bilimler falan bu zaman çıkıyor. Daha sonra insanlara bakmaya başladım. Göz hizasına geldim şöyle. İnsana insan gözüyle baktım böyle. Hani yukarı bakan iki şeyken gitgide göz hizasına baktım. Yavaş yavaş bakışlarım artık yüz yüze oldu. Ticareti geliştirdim, ekonomiyi geliştirdim, çevreye bakmam gerekti. Yani insanlarla ilişkimden dolayı göz göze bakmam gerekti. Şu an geldiğimiz noktada dikkat et, hepimiz nereye bakıyoruz arkadaşlar? Telefona. Hepimiz yere bakıyoruz. Boynumuz sürekli önde. Elimizde bir telefon, oraya bakıyoruz. Hani telefonu böyle göz hizasında kaldıran yok. Herkesin boynu bükük. Herkes aşağı bakıyor. Ya demek istediğim şu. İlkel insandan günümüz insanına gelene kadar bakışlarımız gökyüzünden ufka, ufuktan göz hizasına, göz hizasından yere bakmaya başladı. Dikkat ederseniz. Ve haliyle bu bana bir benzerlik sunuyor. Yani bir analoji yapmama sebep oluyor bu hocalarda olduğu gibi. Özgür olmak, hani doğanın sonsuzluğuyla birleşmek, doğadaki şeylerle kardeş gibi yaşamak, hani ona bakmaktı ya. Gitgide bakmıyoruz artık. Gitgide yere bakıyoruz. Doğadan, insanlıktan, her şeyden koptuk. Bakışla anlam arasında, bakışla durmak arasında gerçekten bir bağlantı olabilir.
Romantik anlamda doğal güzellik öznenin hemen hoşuna giden bir şey değildir. Haz öznenin kendi içinde duyduğu hazdan başka bir şey değildir. Doğanın güzelliği ancak acı yoluyla deneyimlenebilir. Çünkü kendini mutlak olarak kuran özneyi sarsar ve onu rahatlığından koparır. Acı öznenin ötekisinin kendisini duyurduğu özneden oluşan kırılmadır. Havalı havalı cümleler. Erken dönem romantik özgürlük fikri günümüzün bireysel özgürlüğüne karşı bir düzeltici, hatta bir panzehir niteliğindedir. Kendi isteğine ya da kendine yönelik iradeye değil, birlikte istemeye ya da birlikte iradeye dayanır. Cansız şeyleri bile canlı olarak algılayan romantik doğa görüşü, araçsal doğa anlayışımıza hatırı sayılır bir düzeltme etkisi yapar. Doğayı bir kaynak olarak görmemizi ve onu tamamen insan amaçlarına bağlı kılmamızı engeller. İlk romantikler doğayı bir oyun olarak görmüşlerdir. Doğa amaçtan ve çıkardan bağımsızdır. Eylemsizlik onun özüdür. Doğa kendi kendine oynayan ve daha fazlasını düşünmeyen bir çocuk gibidir. Öylesine rahmetsizce, öylesine mutluluk verici bir şekilde sakindir. Hölderlin'in Hyperion'dan bir alıntı. Gerçek dil bile bir amaç için bir araç, bir iletişim aracı değildir. Kendine atıfla bulunur ve kendini oynar. Gene romantiklerle ilgili bir iki alıntı var arkadaşlar ve bitti. O son alıntıları da okumayacağım. Ay ay. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Biraz uzun oldu. Alıntısı boldu. Bayçula'nın dediğim gibi aslında ben bu kitabı sunmak istesem neredeyse her bölümüne gerçekten bir gün ayırıp ders falan yapmam gerekir. Çünkü dilimin ucuna geliyor başka başka kitaplar, başka başka tanımlar, gerçekten böyle açıklaya açıklaya gitmek istiyorum. Çünkü çok kapalı bir kutu hocanın üslubu. Hani bir cümle kuruyor. O cümlede ben mesela bahsettiği yazarları okumuşum. Yani Michel Foucault diyor biliyorum, Arendt diyor biliyorum, Novalis diyor, ne bileyim Heidegger diyor. Onların bazı terminolojisini kullanıyor. İşte panoptikon diyor, bilgi arkeolojisi diyor, değil mi? Hani ben bu konuları az çok bildiğim için okuyup geçebiliyorum kendime. Ama ben bunu sonuçta insanlara bir faydam olsun, sizlere bir şeyler anlatabileyim diye anlatıyorum. O yüzden ne kadarını biliyorsunuz bilmiyorum. Haliyle ama her istediğimi de anlatsam içimden geldiği gibi bu video 1,5 saat değil, kesin 5 saat falan olacak şu 100 sayfa kitap. O sebepten sizden istirham ediyorum. Atıf yaptığım yerde şu videoya bakın, bunu izleyin, şunu okuyun dediğim yerde rica ediyorum bir bakarsanız iyi olur. Çünkü daha bütünleşik olur. Durum bu. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız ile paylaşmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Böylelikle kanalın büyümesine destek olursunuz. Ben de daha fazla insanlara faydalı olurum. Herkese kolay gelsin.